Eski sevgilini unutsan da hala onda takılı kalıyorsun. Şimdi size insanların böyle sevgi sandığını ama aslında hayatlarını kilitleyen çok sarsıcı bir bağdan bahsetmek istiyorum. Bugün bu durumun nedenini, yani fiziksel olarak bitsen de enerjik olarak neden kopamadığını ve o bağ ruhunu kanatmadan nasıl serbest bırakacağını konuşacağız. O bağ kopmadığı sürece hayatına giren yeni insanlar sadece birer figüran olarak kalır. Başrolü hala o eski kişi oynamaya devam eder. Kalbinde yepyeni, ışıl ışıl bir sayfa açmak için o eski bağları artık sevgiyle ve ilimle serbest bırakma vaktin geldi. Bu çalışmayı teknik olarak yaptığınızda üzerinizden aslında dev bir ağırlığın kalktığını ve nihayet kalbinizin özgür kaldığını hissediyorsunuz. Merhabalar, şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Eski sevgilini unutsan da hala onda takılı kalıyorsun. Şimdi biriyle beraber oldun ve ayrıldın diyelim. Belki de üzerinden aylar, hatta yıllar geçti. Sizin mantığınıza bitti, artık önüme bakmalıyım diyor ama kalbiniz sanki böyle hala orada bir yerde asılı kalmış gibi. Bu kişi neden hala rüyalarına giriyor, hiç düşündün mü? Neden yeni birine şans verecekken içinde bir yerler hep hayır diye aslında bağırıyor? Sanki böyle görünmeyen bir iplik, bir bağ sizi sürekli o kişiye ve o eski duyguya çekiyor. Bugün bu durumun nedenini, yani fiziksel olarak bitsen de enerjik olarak neden kopamadığını ve o bağ ruhunu kanatmadan nasıl serbest bırakacağını konuşacağız. Çünkü ne olacak biliyor musun? O bağ kopmadığı sürece hayatına giren yeni insanlar sadece birer figüran olarak kalır. Başrolü hala o eski kişi oynamaya devam eder. Şimdi size İnsanların böyle sevgi sandığını ama aslında hayatlarını kilitleyen çok sarsıcı bir bağdan bahsetmek istiyorum. Bir danışanım vardı. İşte sevgilisinden ayrılalı yaklaşık bir 3-4 yıl kadar olmuştu. Adam böyle onu çok kırmış, işte hatta başka biriyle gitmişti, onu aldatmıştı. Danışanım şey diyordu, yani onu unuttum, yani artık nefret bile etmiyorum diyordu ama aslında 3 yıldır hayatına da hiç kimseyi alamamıştı. Çalıştığımızda neyi fark ettik biliyor musunuz? Danışanım ayrıldığı o kişinin çocukluğunda çok büyük acılar çektiğini ve onun annesiz büyüdüğünü biliyordu. Ayrılmış olsalar bile ruhunda ona karşı muazzam bir acıma duygusu taşıyordu. Şunu söylüyordu bilinçaltı aslında. Ben mutlu olursam o arkada yalnız ve hep mutsuz kalacak. Onu bu acısıyla bırakıp gidersem ona ihanet etmiş olurum. Anlıyor musunuz? Yani nefret etmiyordu ama ona acıdığı için onun o mutsuz kaderine sadık kalıyordu. Ne kadar o kişi ona zarar vermiş olsa da bilinçaltı onu görmezden geliyordu. Kendi mutluluğunu da o kişinin mutsuzluğunu aslında feda etmişti. İşte bizim bağ dediğimiz şey aslında bu. Yani bazen böyle birine duyduğun acıma, işte ona duyduğun aşktan çok daha büyük ve güçlü bir pranga olabilir. Sen böyle önüme bakıyorum dersin ama o acıma bağı üzerinden enerjin hala geçmişe, hala o kişinin karanlığına akmaya devam eder. Kainat nizamında başkasının acısına bu şekilde ortak olmak kendi mutluluk kapını kilitlemektir. Peki bu bağ sadece düşünmeyeyim artık diyerek koparabilir miyiz? Maalesef hayır. Çünkü o bağ zihnimizin en derin odalarına, merhamet ve değersizlik dosyalarına kök salmıştır. Bu düğümü çözmek için şu 2 adımı mutlaka uyguluyoruz. Birincisi negatif enerji temizliği. Yani o kişinin sana yüklediği tüm negatif enerjilerin temizlenmesi. Bu noktada o kişiyle beraberken onun da etrafından topladığı ve sana akıttığı negatif enerjiler de oluyor. Ve senin o olumsuz duyguların da negatif enerjilere dönüşüp bir süre sonra senin bedeninde seni yoran, sana zorluk çıkaran enerjiler haline gelebiliyor. Negatif temizlik senin bu noktada ona olan duygularından aslında arınman anlamına da konusunda da çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Mesela yaptığımız bir çalışmada böyle çok ciddi aşk acısı çeker ya insan, hani ayrılır ve der ki tamam artık, yani sürekli böyle bir içi kanar, içi acır, kalbi sızlar, nereye baksa onu görür. Hani böyle insanlar var mı? Veyahut da siz hiç hayatınızda böyle bir aşk yaşadınız mı? Hani o
aşkın ızdırabı, o aşkın acısını yaşama. Mesela biz aslında burada yaptığımız özel çalışmalarda negatif enerji temizliğinde onun o aşk acısına da ciddi anlamda etkili sonuçlar alacağımız şekilde yapabiliyoruz. Yani o aşk acısı artık eskisi kadar içini kanatmıyor. Bunun birçok örneği var. Negatif temizlik şart. Negatif temizlikten sonra ne yapacağız? Şimdi o kişiyle iyi veya kötü birçok anımız var. Yani işte bir yerde oturdunuz, yemek yediniz, işte oturdunuz, film izlediniz, işte sinema gittiniz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Birçok şeyi paylaştınız. O kişiyle olan helalleşme çalışması. Yani evet, ya ben onu asla affetmiyorum diyebilirsiniz sözlü olarak. Hani bilinç bunu istemeyebilir ama sistemde şöyle bir şey var. Siz affetmediğiniz her kişi aslında bir şekilde enerjik olarak bağlısınız. Çünkü ona kancayı takıyorsunuz ve siz farkında olmadan onunla enerji akışını devam ettiriyorsunuz. Yani biz o bağlılığın başladığı asıl ana gitmemiz gerekiyor. Yani sen neden o kişinin acısını yükleniyorsun? Belki bu durum senin çocukluğunda anneni veya babanı kurtaramadığın için hissettiğin o eski suçlulukla ilgili. O kökü bulup biz bunu iyileştirdiğimizde o kişiyle arandaki bağ zaten gevşemeye başlıyor. Bu çalışmayı teknik olarak yaptığınızda üzerinizden aslında dev bir ağırlığın kalktığını ve nihayet kalbinizin özgür kaldığını hissediyorsunuz. Ve aşk acısı dediğimiz şey hani yaşayanlar bilirler, öyle çok basit, çok kolay bir şey değildir. Yani insanları günlerce yemekten, içmekten, hayattan koparan, hiçbir şey yapma isteği gelmez. İnsan o kadar kötü bir etki alır ki aşk acısında. Ama bil ki bunun çözümü yok değil yani. O mutlaka ama mutlaka Allah'ın izniyle ne yapılır? Bu çalışmalarla çözülür. Şimdi aslında bu yolda en güzel taraflardan bir tanesi şu. Sen şimdi bunu yaşadın ve kendi kalbindeki o prangayı sadece çözmüyorsun. Bir insan kendi karanlığından çıktıktan sonra başkasının elindeki fener olmayı da öğreniyor. Yani mesela kendimden örnek vereyim. Ben kendi hayatımda yaşamış olduğum sıkıntılar sebebiyle çok uzun seneler önce bu alana girmiştim. Ve bu alanda çok ciddi dönüşümler yaşadım ve daha sonrasında başkalarına da rehber olmaya niyet ettim ve çok şükürler olsun ki bugün birçok kişiye, belki binlerce insana rehberlik yaptım. Şöyle bir etrafınıza bakın. Kaç kişi eski ilişkilerinin hayaletleriyle yaşıyor? Kaç kadın ya da erkek bitmiş gitmiş hikayelerin yüküyle bugünkü mutluluğunu aslında feda ediyor. Yani kendi uyanışını tamamlayan bu yöntemlerle kendi hayatına dokunan her ruh aslında bir dönüşüm rehberi olma yoluna girmiş demektir. Hem regresyonun derinliğini hem de bu profesyonel bağ kesme tekniklerini öğrenmek sadece kendi hayatınızı kurtarmak değil, belki yüzlerce, belki de benim yaptığım gibi binlerce insana o çıkış kapısını göstermek demektir. Bu bence bu kainattaki en kıymetli hizmetlerden bir tanesidir. Çünkü baktığımız zaman insan bu alemde birilerine faydalı olmak durumundadır. Biz insanoğlu yaratılışımız ve fıtratımız gereği birilerine faydalı olmak, eserler bırakmak, anılar bırakmak üzere zaten bu dünyaya geldik. Tekamül yolculuğumuzda bizi aslında en yüksek mertebeye taşıyacak olan şeylerden bir tanesi bu. Biz tekamül yolumuzda eğer ki kendimizi şifalandırır, etrafımızdaki insanlara şifa olmaya çalışırsak, şunu bilin ki bu da zaten bir şekilde sizi Allah'a yaklaştırır. Çünkü Allah nedir? Rahmandır ve Rahim'dir, değil mi? Şafidir. Ve bu esmalarda bu şekilde sende ne oluyor? Tecelli etmiş oluyor ve sen onun esmalarını, örnek veriyorum, şifacılıkla onun esmasını yansıtmış ve aynalamış oluyorsun. Sen aslında böyle geçmişin anılarıyla işte yorulmak, o eski acılara sadakat göstermek için yaratılmadın. Kalbinde yepyeni, ışıl ışıl bir sayfa açmak için o eski bağları artık sevgiyle ve ilimle serbest bırakma vaktin geldi. Yani artık oturup da bu benim kaderim deme. Artık orayı bırak yani. Oradan bir çık. Çünkü kader nedir? Senin önüne Rabbimiz bir sürü olasılıklar koyar. Ve sen onlardan bir tanesini seçersin. Külli iradenin koyduklarından birini seçtin. Ve o seçtiğin yolda ne yaparsın? Yaşamaya başlarsın. Bu seçim neye göre oluyor? İşte senin o eskiden gelen kayıplarına göre oluyor. Sen o seçimleri zaten otomatikman bilinçaltınla zaten yapıyorsun. Peki sen özgürleştiğinde ne yapıyor? Hayatınla seninle beraber çiçek açıyor. Eğer sen de ben artık tamamen özgürleşmek ve bu profesyonel yöntemleri öğrenerek
hem kendime hem başkalarına ışık olmak istiyorum diyorsan biz Zehra Kuşluoğlu Akademi çatısı altında bu kapıları beraber açıyoruz. Detaylı bilgi ve kayıt için DM'den bize ulaşabilirsin, mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz, web sayfamıza ulaşabilirsin. Kendi mutlu hikayeni yazmaya hazırsan bize ulaşabilirsin sevgiler.